Selamlar. Bugün Arter'de Cengiz Çekil sergisindeyim. Bir retrospektif sergi, en kapsamlı sergisi diyebiliriz ülkemizdeki. Beraber sergiyi gezeceğiz. Çok fazla yorum yapmayacağım aslında. Daha çok göstermeye çalışacağım. Arada ufak yorumlarım da olur. Serginin adı Bugün de Yaşıyorum. Cengiz Çekil politik bir sanatçıdır da, özellikle 80'lerde falan şehir ve böyle politik duruş, bunlara yönelik işleri olmuştu. Ben mesela şöyle bir şeyi göstereyim size. Yani burada beton ve toprak ikisinin bir araya getirdiği bir iş. Ve betonlardan arada böyle fışkıran yeşillikler. Evet, ve gözler. Ben bir dönem çok göz yapıyordum. Evet de hemen aklıma partide oy verirken evet mührünü basarsın ya, aklıma onu getiriyor. Gözle izleyici olmak üzerinden açıklayabiliriz yani. Bir sürü şeyi evet görüyorum. Ha, bu arada serginin adı Bugün de Yaşıyorum demiş miydim? Ele geçirilmiş mektuplar. Pelur kağıt üzerine dağıtılı yazı. Bu işin adı saplantı. Kalem kutusu, keten, iplik. Ne aklınıza geldi? Benim aklıma gelen şu hal, şu form oldukça dişi bir hal. Bir ağ gibi bir şey düşünün, örümcek ağ ve böyle oldukça nasıl diyeyim, kelime olarak söylersem sıkıntı olur mu bilmiyorum, kadın organı gibi. Yine beton bloklar, sanırım gazete sayfaları, çünkü zaten kendisi de çok kullanıyordu bunları. Bulunmuş klişeler. Bunlar evet gazete. Bir dönem ben de bir sürü görsel imajı topluyordum. Birbiriyle çelişkili imajı. Kendimce yan yana getirerek bir espri kurduğum imajları. Tabii o zamanki politik atmosferi de koyuyor ve bir şahitlik hali de var. O döneme bir şahitlik. Mesela bunlar da bildiğiniz klişelerdir. Baştan başlayayım isterseniz. Mutluluklar dilerim, maşallah. Ömür biter, yol bitmez, Allah'ın dediği olur. Evet. Yani dediğim gibi bunlar oldukça kavramsal işler. Burada hani ressamlık ve düşünmeyin. Bunlar da kola şişeleri, eski cam kola şişeleri. Ben böyle rahat gezmek için şöyle parmak arası flip floplar giydim. Çocukluğa doğru 74 yılı, kola şişesi, ip, ağaç dalı, ampul, kablo, elektrik bandı, ne diyor, ekipman falan filan, bu işler. Kola şişesi ve çocukluk. Mesela şu eser sergi bittiği zaman kaldırılacak, olmayacak bir esermiş. Ve sonra şu taşlar da her sergilendiğinde ekleniyormuş, anıt gibi, mezar taşı gibi falan. Ama bittiği zaman bu kaldırılacak, yok olacak. Zaten toplayıp çıkarması zor bir şey değil. Bu ilgimi çekti. Adı Paramparça. Evet. Cengiz Çekil aslında bu parçaları altın yaldızla ve beyaz, her birinin altına koyduğu beyaz bezle bu parçaları değer atfediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Aslında bunlar kimiksiz bedenler gibi. Burada her bir parçanın, bedenin her bir parçası var. Ama bir parça. Heykel parçaları. Kafa yok.
parçası gibi geliyor bana sadece böyle olduğu zaman. Beden çeteli, naylon üzeri bant, mermer, bakır, tas, su, floresan. Bu su tası neye yarıyor acaba? Evet, değer atfetme halini arkadaki beyaz fon ve altın varak temsil ediyor. Bu da isimsiz adlı çalışma. Turda ben de dinliyorum yani. Evet, temizlik beziyle. Cengiz Çekin'i 2015 yılında kaybettik. Ve saplantıda olduğu gibi burada da kadın cinsel organı formunu kullanıyor. Evet, Bu beyaz demin kadın cinsel organı bezlere demiştim. baktığınız zaman yine o şekli görebilirsiniz. Ve bir şekilde bağlanmışlar. Aslında Cengiz Çekin kadının toplumdaki yerini sorguluyor bu eserlerle. Bunlar tuvallerin arkası aslında. Ve hani tuvallerin ön yüzünü kullanmıyor, arka yüzünü kullanıyor. Böylece de sanki hani ben bu işleri çok beğendim. Bunlar bir tuvalin arkasına yerleştirip bir çerçevenin, bir camın arkasına yerleştirmiş gibi de oluyor. Yine aslında toplumdaki kadın figürüne bir gönderme yapıyor böylece. Ve süslemeler de burada önemli. Yine kadına atfedilen değerler. Arkasındaki renklerin değişimi de bedenin darbe aldıktan sonraki iyileşme süreçlerini temsil ediyor. mor, Şu renkler gördüğünüz mor, sarı. Yani kadın temizlik yapıyor, böyle danteller kullanıyor, dayak yiyor, morarıyor. Bir de tuvalin arkası arkada kalıyor. Sanatçı olarak da mesela kadın sanatçıların işi daha zordu. Böyle bir temsiliyet ilginç, güzel. Yani çünkü ben bunu görsel olarak da daha zengin buldum açıkçası. Yine size sergi atmosferinden parçalar göstereyim. Cengiz Çekin hep böyle saatleri kullanıyordu. Yine farklı saatler. Şurada ceketler var. Ceketleri çekeyim duvardaki. İnce Eviner de mesela kadın sanatçı, o da farklı kıyafetleri kullanır ya da yani özellikle 80'lerde iş üretmiş insanlarda çok var. Böyle kıyafetlerin olması ya da şöyle şeyleri çok severler. Kavramsal sanat, işte maşallah kelimesi, klişeler falan. Böyle şimdi aşağı kata ineceğim. Düşmeden ben kibarca ineyim de bir an önce tekrar çekime devam ederiz. Bu işin adı uyandırma iletişim taşı. Benim ilk katıldığım serginin adı şöyle kendimi göstereyim, hadi anlatayım. Evet, benim ilk katıldığım serginin adı Plajın Altında Kaldırım Taşları'ydı. Eylemlerdeyken falan böyle kaldırım taşı atarlarmış ve plajların altında böyle bazen taşlar falan çıkarmış ya da taşı kaldırırlarmış, altından kum çıkarmış. Böyle bir göndermeyi de oradaki kaldırım taşı da uyandırma taşı. Yani eylemde işte bir şeyleri uyandırıyorsun falan, buna gönderme var. İşin adı Babamın Vasiyeti. Evet, babasının dolabından çıkanlar ve mezar taşı da çıkmış. O yüzden o dolabından çıkanları vasiyet olarak koyduğu bir iş. Evet. Şöyle bir bakalım, otoportre. Devam edeyim. Böyle bir iş var. Genel atmosferi de vermek istiyorum size çünkü. Evet. Ay, bu üçgen görünce yine kadın dişilik organı aklıma hemen bunu getiriyor. Çünkü böyle bir şeydi zaten. Neymiş isim? Ayın içinde bir levha, Z sunağı. Yani böyle bir iş. Şeyleri daha hızlı geçeceğim. Yani kendi tercihlerime göre de. Öyle. Devam ediyorum. Resimleri göstereyim size.
Evet. atlayarak geçmek gerekiyor. Burada da şeyler isimli yerleştirmeyi görüyoruz. Şeylerde de Burada gerçek bir anahtar var galiba. Evet. Bunlar da ilginç. aynen öyle. Coca-Cola şişelerinin kullanmasının sebebi aslında burada yine marka değeri üzerinden. Devam edelim. İsim neymiş? Mumlamalar. Ha. Marka değeri Evet. Bu aşağı bakın üçgen. Su ile ilgili bu işi hatırlıyorum. Kaç sene önce ben gezerken platformda falan da görmüş olabilirim. Yine gazeteler, zaman, olaylar, arşiv, geçmiş, tarihler. Bu da Saatli Marif Takvim. Şuraya bakalım. Ölümsüzler. Gerçi bakarsanız hepsi de öldü ya da ne kadar hatırlıyoruz. Ölümsüzlük ya da ölümsüz kalmış gibi gösteriliyor ama. Bunlar da yine gazetelerden. Şimdi diyebilirsiniz ki bunlar da sanat mı? Yani kavramsal. Şu deminkilerde resim vardı ama şu saatleri göstereyim. Çok hoş duruyor tabii. Kendi ismi var sanatçının. Açıkçası bu kısım küratöryel olarak hoşuma gitti. Şu kısmını da geçireyim. Ondan sonra bu sergiye. Şurada çok küçük sayılar var. Yani ben eskiden de bu tür işleri, tamam. Bu da kola kutusu bunlar ha. Hepsi kararmış etmiş. Yani özellikle de bir markayı kullanıyor kolada, o kırmızı olanı. Şey gibi gözükmüyor mu? El bombası falan düzenek. Ya da mandalın içindeki şey gibi. Şeyler. Kola kutusu ve demir çubuklu konstrüksiyon. Yani sergi şu kısımda var sanırım. Yani gezdik sayılır. Hızlı bir gezi oldu. Burada karşıyı görüyorsunuz. Dolapdere. Bu da onun tersi. Böyle bir şey var. Kamera obscuro falan diyebilir miyiz acaba? Tersten olduğu için görsel parkurlar. Hani şeydir ya, tersten görür aslında fotoğraf. İlk başta sonra ona göre yansıtır. Bunlar da yine sokak görüntüleri ama bayağı eski İstanbul. Bayağı yeşillikliymiş, selvi ağaçları falan görüyorsunuz. Buradaki sokaklarda ne kadar bir zarafet var ve bir kimlik var. Bir karakter var. Şu an öyle mi? Hiç değil. İnsanların kıyafetleri, duruş, sakinlik. Ve şimdiki İstanbul. Beraber Arter'deki Cengiz Çekil sergisini gezdik. Size bir fikir vermiştim umarım. İsterseniz siz de Arter'i gezebilirsiniz. Perşembe günleri halk günü gibi bir şey var. Ücretsiz oluyor. Şimdi başka bir sergiyi gezmeye gideceğim. Şimdi de Serkis sergisine geldim. Üst kattayım. 2. katında. 2 kat bu sergide. Çok hoş bir atmosfer var ve müzik var. Sergide neon ışıklar çok fazlaca kullanılmıştır ya da kendisi kullanmıştır neon ışıkları. Ben de döneyim. Şu arkada bir ekran da var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şimdi böyle gezdikten sonra size üzerine anlatırım. Atmosferi göstermek istiyorum. Çünkü bu sergilerde çok en önemli şey neredeyse atmosfer. Şurasını çok merak ettim. Burada bulunmak.
karşılıklı ayna halini çok severim. Bu işin adı gökkuşağının 7 elbisesi idi. Evet. Böyle tarlatanlardan kullanılmış. Bunlar ikona ve sanırım evet isim öyleydi. Sulu boya çalışmaları var. Tabii bu ışıkta ya şey yapıyor, sizin görmeniz daha zor oluyordur. Yani bir gün gelmenizi tavsiye ederim. Atmosferi yaşamak için. Bunlar da nal. Ve şeyleri görüyor musunuz? Deniz kabuklarını. Şöyle bakalım. Bu nesneler tek başına hepsi çok güzel, çok önemli parçalar. Ve tabii sergilenirken bunlar hep farklı şekilde de düzenlenebiliyor. Mumlar var. Mum son dönemde çok kullanılıyor zaten güncel sanatta. Evet. Sergi ilk geldiğimde de böyleydi. Bu kısımdaydık. Şu tekerlekli sandalye daha sonra geleceğim ama şu gökkuşağı olan işi göstereyim. Bu Venedik Bienalinde sergilenmiş bir iş. Bu kadar büyük alan lazım zaten bu işi göstermek için. Zamandaki tarihteki kırılma noktaları aslında masumiyet sembolü edişiyle de bağlantılı. Bu tarihteki kırılma noktaları aynı zamanda çok güzel bir iş, çok şiirsel. Böyle ufak parçaları da detaylı göstermeye çalışıyorum ama biraz fazla yukarıda geldi. Belki de bunu özellikle yapmıştır ki bunu ekstra bir değer atfetmek üzere de yapılır. Yani ben bunu yukarıda gördüğüm zaman benden yukarıda farklı bir saygı uyandırıyor. İşte klasik Sarkis'in işlerindendir. Yine şöyle bakalım. Evet, tam tipik ikonalar. Tabii televizyon böyle gözüküyor. Bu dans etme. Böyle bir heykel. Bunlar ikonalar. İkonalara devam edeyim mi? Ya bunlar ben bir dönem modern ikonalar diye bir seri yapmak istemiştim. Başlamıştım. Birkaç tane yaptım. Sonra kaldı. Yani kavramsal sanat, güncel sanatta ikona kavramı ve ikonayı kendi güncel gerçekliğinle birleştirme halini yapmak istemiştim. Sarkis de çok yapıyor çünkü Sarkis de Ermeni. Bende de böyle bir köken var. Ortodokslukta ikona kavramı çok var zaten. Bunu kullanmak, ikonayı da biliyorsunuz, ikona aslında yani zamanında Hristiyanlığı yaymak için bir reklamcılık çalışması gibi yani. Teaserları kullanıyorlar işte resimlerle, ikonalarla. Şöyle
Evet, devam ediyorum. Sonra şu tekerlekli sandalyeye geleceğim şimdi. Evet, kuş tüyleriyle tekerlekli iskemle. Ve bu da parmak izleri. Böyle iz siyahıyla. Eskiden zaten parmak izi çok daha fazla kullanılırdı ya böyle. Ve bir dünya hali de var aslında şöyle baktığınız zaman. Yani bu yuvarlak bende bir hücreyi de temsil ediyor. Noktayı da temsil ediyor. O noktadaki böyle bir sonsuzluk hali. Sanatçının parmak izleri ve kuş tüylü iskemle. Kuş tüyü bende kırılganlık hissini de veriyor. Bir yandan da kuş tüylü kaplı olmak, nasıl desem, şey gibi, cezalandırmayı da istiyorum. Şöyle göstereyim. Yani büyüklüğü görün diye. Şöyle. Böyle western filmlerinde vardı. Böyle kuş tüyüne bularlardı cezalandırdıkları kişiyi. Böyle zift ve kuş tüyü. O da aklıma geldi ama bir yandan da dökülmüş kuş tüyleri bir eskilik de barındırıyor. Yani dağılan kuş tüyleri falan. Evet, şöyle bir sergiyle ilgili bilgi okuyacağım. Çalan müzik Bach'ın 127 numaralı kantata ve Shostakovich'in 15 numaralı kuarteti. Bu müzikler var. Demin ki parmak izleri burada yer alıyor. şöyle bir şey düzelteyim. Ben sanatçının parmak izleri dedim ama çalışan kişilerin parmak izleri varmış. Şimdi okudum zaten. Ay, burası mis gibi lilyum kokuyor. Masada lilyumlar. Gazeteleri göstereyim. Cumhuriyet, Sözcü, Radikal. Artık Radikal yok ya. Tekrar Cumhuriyet. Bu sanırım Ali Kazman'ın video eşiydi. Sarkis'le ilgili. Büyük ihtimalle evet. Sanatçının kendisinin olduğu. Burada sanırım sergilerinden görseller. Ay, bu oda çok güzel lilyum kokuyor. Çok severim. Agos gazetesi. Ve Milliyet. Kaç yılındanmış acaba? 7 Ocak 2001. Şöyle göstereyim size. Sarkis'in eserleri bir seferlik olan bir şey. Yani mekana özel düzenlemeyi yapıyor. Sonra bu şeyleri farklı şekilde kaldırıyorlar. Yani zaten bunları geniş olarak tutamazlar. Her şeyi. Şöyle videodan da biraz size göstereyim. Gregor Strasser. Hitler. Beraber Sarkis sergisini gezdik. Size de açıkçası tavsiye ederim çünkü atmosferde görmenizi tavsiye ederim. Yani böyle sergileri videoda gördüğünüz zaman yetersiz kalıyor, eksik kalıyor. Yani mesela şu odada bulunun ya da içerideki kısımda bu gökkuşağının altında olun diye tavsiye ederim. Sergiler Arter'de.